Bu hafta size bitki bakımında yaptığım 10 tane hatadan bahsedeceğim. İlk adımlardan başlayıp son adımlara kadar bütün hepsini izlemenizi tavsiye ediyorum. Peki neden? Çünkü ciddi anlamda bu hatalardan ders çıkarıp hem kendiniz için, hem bitkileriniz için, hem de eviniz için güzel, doğru kararlar alabilirsiniz diyorum ve hadi başlayalım o zaman. Hata 1. Satın almadan önce bitkiyi kontrol etmemek. Bu direkt olarak seralardan alışveriş yaparken yaptığım bir hataydı. İşte saksından çıkarıp köklerine bakmamak, üstünde bitki zararlısı var mı diye bakmamak, bitkide bir sorun var mı diye araştırmamak ve sonrasında genelde hüsranla sonuçlanıyordu. Çünkü en azından benim evime yakın olan seralar doğru bakımı çok iyi bir şekilde bitkilere yapmıyorlar. Peki direkt almıyorsunuz, online alışveriş yapıyorsunuz. Bu kısımla ilgili de bir videom var ama küçük bir hatırlatma yapmış olayım. Satıcıdan video isteyip bitkinin yapraklarına filan bakıp eğer gösterebiliyorsa köklerine bakıp o şekilde siparişi vermeyi ve satıcıdan bir şekilde kendisinden kaynaklı oluşabilecek durumlarla alakalı olarak garanti almayı unutmayın. İkinci hatamı yapmıyordum ama Instagram'daki bir bitkici arkadaşın tavsiyesi üzerine yapmaya başladım ve ciddi anlamda çok fazla bitkiyi kaybettim. Öncesinde tembelliğimden kaynaklı olarak alır almaz bitkilerin topraklarını değiştirmiyordum. Ama sonra bitki zararlısı sorunları yaşadıktan sonra bir arkadaşım ben gelir gelmez bütün toprağı değiştiriyorum, kökleri ortaya çıkarıyorum, bitkiyi bir güzel yıkıyorum ve sonrasında kendi toprak karışımımı kullanıp evime koyuyorum demişti. Ben de bunu denedim. Çok fazla bitkiyi bu yüzden kaybettim. Bitki zararlısının vereceği zararın daha da fazlasını bitkinin köklerine dokunarak yaptım. Lütfen bunu yapmayın. Hele ki hassas köklü bitkilerde bunlar hangileri? Alokasyalar, peperomiyalar, dua çiçekleri, şu an aklıma gelenler işte String of Hearts, kalp kalbe karşıdır bitkisi gibi. Üstü narinse altı da genelde narin oluyor bitkilerin. Zaten bir adaptasyon sürecinde zorluk yaşıyor çocuk. Bir de üstüne kalp ameliyatı yapıyoruz. Sonu bitkisel hayat, adadan ayrılıyorlar. Üçüncü hatayı belki siz yapmazsınız ama ben yaptım. Bakamayacağım kadar çok fazla bitkiyi bir anda aldım. Şöyle oldu, geçen sene kış ayıydı. Yanılmıyorsam kışın bir sürü bitki aldım. Arka arkaya belki 2 sene olmuştur, tam hatırlamıyorum ama yaz dönemi bir geldi. İşte bitki zararları yaşadım. Bir sürü şey, stres, bunalım. Aylık periyotlar, belki 2-3 aylık periyotlarla bitki alışverişlerinizi yapın ve çok fazla abartmamanızı ben rica ediyorum. Çünkü sonra hobiden soğumaya başlıyorsunuz. Bir ara ciddi anlamda ben bu işi bırakacağım, bitki artık almak istemiyorum, ben artık bitki bakmak istemiyorum şeklinde bir vazgeçmişliğin içerisine girmiştim. Sonra bir şekilde toparladım. Neyse ki hala evet alışveriş yapıyorum. Sevdiğim türleri evime davet ediyorum. Abartmadan sadece gerçekten çok beğendiğim bitkileri evime alıyorum. Böylece koleksiyonum minik minik büyümeye Böylece koleksiyonum minik minik büyüyor. Ben de çok fazla strese girmiyorum çünkü bakım rutinlerine zaten yavaş yavaş alışıyorum. Dördüncü hatam, of yani diyorum. Konuyla alakalı olarak size çok fazla uyarıda bulundum. Karantinaya almamak bitkilerinizi. Trips yani. Biliyorsunuz hani uzun süredir burada benim takipçim olanlar bilirler belki o dönemi. Ciddi anlamda hani psikolojik olarak çok fazla yıpratan bir süreç. O yüzden yeni bitki aldığınızda karantinaya almayı lütfen ihmal etmeyin. Şu son zamanlarda hava soğuduğu için benim karantina alanım olan mutfak çok fazla soğudu. Birkaç bitkiyi o yüzden erken karantinadan çıkarmak zorunda kaldım. Korkmuyor değilim bu ara. Karantinayı ihmal etmeyin. Sonrası hem çok yıpratıcı hem çok zorlayıcı oluyor. Yani 2 tane bitkiyi tedavi etmekle, hele ki benim gibi çok fazla bitkiniz varsa 130 bitkiyi tedavi etmek arasında dağlar kadar fark var. 2 bitkinin kimyasalını solumakla 130 bitkinin kimyasalını solumak arasında da dağlar kadar fark var. Karantina candır. 5. Bitki zararları kısmına geçiyorum buradan. Bitki zararlarını doğru bir şekilde araştırmayıp yanlış tedavi yöntemleri uygulamak da benim yaptığım hatalardan bir tanesiydi. Gene trips mevzusuna geleceğim. Neem oil'i denedim, bilmem neyi denedim. Yok yani baş edilebilecek bir bitki zararlısı değil. Ya da işte neem oil kullanmayı evet seviyoruz. İşte bitki zararlarında bazılarına işe yarıyor, bazılarında işe yaramıyor. Bu yüzden zararlının ne olduğunu
insektisit mi, işte mite türü mü, hangi türden bir zararlı olduğunu araştırıp ondan sonra doğru tedavi yöntemini uygulamamız gerekiyor. Şimdi şöyle düşünün, doktora gitmiyorum, çok hastayım, bir şekilde ilaç kullanmaya başlıyorum. İşte ilaç adı vermeyeceğim burada, soğuk algınlığı ilacı kullanmaya başlıyorum ama hiçbir işe yaramıyor. Niye? Çünkü bakteriyel enfeksiyon bir enfeksiyon türü var aslında vücudumda ama ben saçma sapan bir ilaçla kendimi tedavi etmeye çalışıyorum. İşe yaramıyor ve bünyeye gereksiz bir şekilde ilaç giriyor. Bitki bakımında da bu olay aynı şekilde. Doğru ilaç, doğru tespit, doğru teşhis, doğru ilaç. 6. Bir sorunla karşılaştığınızda panik yapmak. Yine ne yazık ki TRIPS dönemine gideceğim. Çünkü orada ben çok fazla hata yaptım arkadaşlar şimdi. Panik yaptım, araştırmaya başladım. TRIPS olduğunu öğrendim. Aha yapraklara yumurta bırakıyorlarmış. Bütün yaprakları kesmeye başladım ben, çizgi olan. O felaket. Bu arada TRIPS ile ilgili hikayemin linkini aşağıya koyacağım. Hani merak eden olursa, cidden zor bir süreçti. Bitkilerimin yaprakları kalmadı. Güya ben tedavi yapıyorum. Sonra çocuklar fotosentez yapamadı doğru düzgün bir şekilde. Ben yaprakları keserek böcekten de kurtulamadım. Ne oldu sonuç olarak? Saçma sapan bir budama sürecine girmiş oldum. O yüzden yaprak mı sarardı? Bitkinizde bir sorun mu var? Bir gariplik mi teşhis ettiniz? İçinizi rahatsız eden bir şeyler mi var? Öncelikle derin nefes alıp sakinleşiyoruz. Zaten bitkiye bir şey olduysa çoktan olmuştur. Artık geri dönüşü yoktur. Evet, bazı durumlarda acil müdahale yapmamız gerekiyor. İşte kök çürümesini erken teşhis etmek çok önemli ama bir sorun gördüğünüzde derin nefes alın, sakinleşin. Bilen birisine sorun, sence burada ne olabilir diye, ya da kendiniz araştırın, burada ne olabilir diye. Araştırdığınız her şeye de inanmayın. Filodendronlarımda noktacıklar vesaire görmüştüm. Bir araştırdım. Aha, mantar sorunu. YouTube'da bir tane yabancı arkadaş bütün filodendronlarım öldü diye bir YouTube yapmış. Baktım aynısı benimkilerle. Ben oksijenli sular, gene yaprakları kesiyorum filan falan, sonrasında ekstrafloral nektarin olduğunu öğrendim. Tecrübe candır. Tecrübeyi size aktarıyor olmaktan mutluluk duyuyorum ki bu hataları gerçekten yapmayın. Çok fazla çocuğa eziyet ettim ne yazık ki bu yüzden. Evet, 7. hatam. Bunu da çok yaptım. Çok uzun süre geçti üstünden. Artık yapmıyorum en azından. Şöyle ki, bir bitkinin yaprağı aşağıya doğru düştüğü anda ah bu bitki suladı deyip suyu vermek, hiçbir şekilde toprağı, kökleri kontrol etmemek. Bu yüzden çok fazla aglonema süründürüyorum şu an. Ayrıca çok fazla filodendronu da adadan ayırmak ve kurtarmaya çalışmak zorunda kaldım bundan kaynaklı. O yüzden toprak kontrolüyle doğru sulama yapmak çok önemli. Hani yaprağın bir tanesi, 2 tanesi aşağıya indi, kesin bu bitkinin suya ihtiyacı var demekten ziyade acaba var mı diye bakmak, toprağa bir parmak batırmak ya da alt deliklere dokunmak ya da çubuk batırarak evet bu bitkinin gerçekten suya ihtiyacı var diye doğru bir teşhiste bulunduktan sonra sulamayı yapmak çok önemli. Kök çürümesi gerçekten çok zor bir süreç bitkilerde. Bence yaprak sararması bitki zararlısından filan daha beter. O yüzden kontrollü sulama candır diyoruz. 8. Hatalı bitki besini kullanmak. Senelerce yaptım. Ne yaptım? Sadece solucan gübresi verdim bitkilerime. Çünkü araştırma yapmamıştım. Solucan gübresi, solucan doğal gübre, besin. O zaman bitkilerime yeterlidir bu diye düşünerek sadece solucan gübresi verdim. Sonra bir araştırdım ki solucan gübresi sadece kök gelişimi ve topraktaki minerallerin bitkinin doğru düzgün bir şekilde almasını sağlayan destekleyici gıda sadece. Daha sonrasında NPK gübreleri araştırıp bir şekilde farklı şu an besinleri deneyerek NPK oranlarına bakarak bitkilerime doğru besin vermeyi öğrendim. Büyümeyen bitkilerim büyümeye başladı. Fil kulaklarım güzel bir şekilde büyümeye başladı. Lütfen doğru besin kullanmaya dikkat edin. Sadece solucan gübresi sadece işe yaramıyor. 9. Bu hafta sonumu mahveden bir durum. Bilmeyen çok fazla kişi varmış. Instagram'da bunu fark ettim ve gerçekten benim yaşadığım tecrübe çok fazla kişiye aydınlanma yaşattı. Arkadaşlar, ben bitkilerimi lavaboda suluyorum. Topraklarını, saksılarını değiştirdikten sonra saksılarını lavaboda yıkıyorum. Yani ne olacak, hani
birkaç parça topraktan dedim ve cuma günü eve geldim. Evde bir lağım kokusu. Ne olduğunu anlayamıyorum. Tuvalete falan bakıyorum. Sorun yok herhalde diyorum. Komşudan dışarıdan geliyor. Sonra bir alet almak için kombinin olduğu dolabı açtım ve bir şeyler fışkırmış. Daha sonra kombici geldi, kombiyi tamir etti ve ertesi günde tesisatçı çağırmak zorunda kaldım ve 2,5 saat boyunca boruların içinde taşlaşmış olan toprağı jiletlerle işte böyle değişik makinalarla filan açmaya çalıştılar ve 2,5 saat sonunda bunu başardılar. Yani çok fazla toprak döken bir insan değilim. Hele ki lavabonuzda toprak suluyorsanız, kil bilyesi yıkıyorsanız, aman ne olacak diyorsanız lütfen demeyin. Maddi, manevi, ciddi anlamda çok fazla strese sokan ve insanı yıpratan bir 2 gün geçirdim. Şu an hala bu lağım kokusu hafif hafif devam ediyor. Lağım değil aslında o kokan, toprağın orada bekleye taş olmuş artık o toprak. İlk fışkırdığında zaten ben anladım. İçinde perlitleri görüyorum çünkü. Ya ama hala ihtimal vermiyorum falan. Lütfen buna dikkat edin. Dediğim gibi maddi manevi bayağı bir 2 günlük zarara uğradım ben. Psikolojik olarak da uğradım. Ben uğradım. Siz uğramayın. Ben yaptım. Siz yapmayın. Ve 10. son maddemiz, uyarım ise şu: bitkilerinizi rahat bırakın. Azıcık gülerek bitirelim. Niye bunu söylüyorum? En ufak bir şeyde panik yapıyorsunuz, mesajlar atıyorsunuz. Ben bunu toprağını değiştirdim, şunu yaptım, bunu yaptım. İşte her dakika böyle bitkileri suluyorsunuz, bir şey yapıyorsunuz. Oraya alıyorsunuz, buraya alıyorsunuz. Bitkilere zaman tanımıyorsunuz. Yapmayın. Bir rahat bırakın. Çok zor biliyorum. Şu an ben bitkileri rahat bırakıyorum. Bunu nasıl yapıyorum? Çok fazla bitkim var. Çok fazla bitkin olunca incik cincik her şeyle uğraşamıyorsun. Yani bir tane şu olsa evimde, evet oturup ay orası mı öyle oldu, ay köküne bir şey mi oldu, ay yaprağına bir şey mi oldu derim büyük ihtimalle. Dedim de keza. Ama ne zaman ki bitki sayım çok fazla arttı artık böyle ay susamış şeklinde. Tabii ki bu süreci de çok fazla arttırmayın, abartmayın ama gidin konuşun, sevin, toprak kontrolü yapın ama bu burada gelişmedi ya, hemen şuraya alayım. Ay orada da olmadı, hemen şuraya alayım. Ay bak şimdi büyümüyor, bir besin vereyim. Ay büyümüyor, şuraya taşıyayım falan şeklinde lütfen durumları yapmayın. Çocuğu doğru ışık, doğru konum, doğru yere yerleştirdikten sonra sadece toprak kontrolü yapıp belki de arada bir döndürmek için yanına uğrayın. Sabahları gidin bir günaydın deyin. Ne haber çocuğum deyin ama daha fazla kurcalamayın çocukları. Lütfen diyorum ve sonraki hafta görüşmek üzere. Bay bay.